Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı ve lezzetli bir ekmek tarifiyle karşınızdayım. Bir paket kuru mayayı kasemize alıyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. 1 su bardağı ılık su ilave ediyoruz. Çok az karıştırıyoruz ve mayanın aktifleşmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi mayamız aktifleşti. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. 4 su bardağı unun yarısını ilave ediyoruz. Unu kontrollü ekleyeceğiz. Kullanılan malzemeye göre değişebilir çünkü. Çırpıcıyla karıştırdıktan sonra kalan unumuzu ilave ediyoruz. Çok azını bırakacağım. Kıvamına göre onu da ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. Unun hepsini kullanmadım. Şu kadar kaldı. Yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Dediğim gibi sizin ortamın sıcaklığına göre, kullanılan malzemenin kalitesine göre değişebilir. O yüzden yaklaşık 3,5 su bardağı un kullanıyoruz. Hamurumuzun üzerine streç filmle kapatıyoruz. Ilık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya alıyoruz. 4 adet soğan kullanıyoruz. Soğanlarımızı yarım ay şeklinde doğruyoruz. Dört adet soğanımızı doğradık. Ocağımıza alıyoruz. Harlı ateşte ocağımızı açtık. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ ısındı. Soğanları ilave ediyorum. Soğanları iyice karıştırdık. Kapağını kapatıp soğanların iyice yumuşamasını bekliyoruz. Soğanlar iyice yumuşayana kadar pişirdik. Yarım su bardağı soya sosu ilave ediyorum. Soya sosu tuzlu olduğu için ekstra tuz eklemiyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. 4'te 1 tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. Kısık ateşe alıyorum. Birkaç dakika kadar baharatların soya sosunun birbirine geçmesini bekleyip altını kapatacağım. Birkaç dakika kadar pişti. Özdeşleşti. Altını kapatıyorum. Soğumaya alıyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Tezgahımıza un serpiyoruz. Hamurun havasını alıyoruz bu şekilde. Merdane yardımıyla açıyoruz. Hamuru tepsimizin genişliğine göre açtık. Bu şekilde gösterebilirim. Çok ince olmayacak bir şekilde açtık. Şimdi tepsimize alıyoruz.
Bu şekilde aldıktan sonra elimizle düzeltebiliriz. Ortası daha ince, kenarlar daha kalın olacak şekilde elimizle şekil veriyoruz. Hazırlamış olduğumuz soğanlı karışımı hamurun üzerine döküyoruz. Kenarlarında 2'şer santimlik bir kalınlık elde ettik. Oralara kadar soğanlı sosumuzu yayıyoruz. Evinizde soya sosu yoksa soya sosu yerine siz salça da kullanabilirsiniz. Kalan soya sosunu kenarlarında kızarması açısından buralarına sürüyorum. Üzerine kaşar peynir ya da mozzarella peyniri serpiyoruz. Ben ikisinin karışımını kullandım. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 santigrat derecelik fırınımıza alıyoruz. Soğanlı ekmeğimiz 180 santigrat derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişti. Kenarlarının kuru olmaması için sıcak sıcak şu köşelere tereyağı sürüyorum. Hem lezzetlendirecek ve hem de kenarlarının daha yumuşak olmasını sağlayacak. Bugün soğanlı ekmek tarifiyle karşınızdaydım. Siz de tarifimi deneyip yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.